Ben astrolog Arif Aydın. Bugün ele alacağımız konu kehanet ve tahmin arasındaki fark. İçinizde daha önce doğum haritası görmüş olanlar olabilir, görmemiş olanlar olabilir. Yıldız haritası, astroloji haritası. Kehanet konusunu anlatmak için neyin nasıl yapıldığını size ufak tefek bilgilerle anlatmak istiyorum. Anlaşılabilir, pratik bilgilerle. Şimdi insanlarda, hepimizde bir bilinmeyene karşı bir merak vardır. Merak insanda bilme unsurunu tetikleyen kuvvedir. Yani sizin o merak duygunuz. Merak duygunuz ise yine sizin Merkür'ünüze de bağlıdır arkadaşlar. Özellikle İslam literatüründe gaybla alakalı bilgiler vardır. İşte gaybı Allah'tan başkası bilmez. Amenna ve saddakna. Evet, gaybı Allah'tan başkası bilmez. Ancak insanın gayb olarak bildiği şey, yani Kur'an'da bahsedilen gayb ile bizim gelecekten haber verme anlamındaki bilgi aynı bilgi değil arkadaşlar. İlim bilinene tabidir diye bir kavram vardır. Bunun tersini kullananlar da var. Bilinen ilime tabidir diyen de var. Böyle değişik felsefi akımlar vardır. Ama gaybla alakalı en önemli nokta arkadaşlar, gaybın izafi olduğu konusunda hem İslam alimlerinin hem de bu konuyla uğraşan insanların ortak bir noktası vardır. Ortak bir görüşü vardır. Gaybın izafi olduğuyla alakalı. Çünkü gayb nedir dediğin zaman gayb bilinmeyendir. Senin için ne bilinmiyorsa o senin için gaybdır arkadaşım. Dolayısıyla da bugün hava güneşli. Siz bir hava raporunu, hava durumunu izlediniz ve bu hava durumunda ertesi gün yağmur yağacağını söylediler. Şimdi bu adam bu hava raporunu bilerek gaybı mı bilmiş oluyor arkadaşlar? Bilinmeyeni mi bilmiş oluyor? Tabii ki hayır. Diğer taraftan astrolojide sizin doğum haritanızla alakalı bilgiler sizin karakteristiksel yapınızı, düşüncesel ID impulslarınızı, bilinç dışı etkilerinizi ve düşünce tetikleyicilerinizi gösteriyor. Eğilimlerinizi gösteriyor, karakterinizi gösteriyor. Şimdi siz bir adama bakıyorsunuz, arkadaşınız, ben bu adamın huyunu, suyunu, tüyünü biliyorum diyorsun. Bunun gidişatı iyi değil diyorsun, bunun diyorsun başına bir şey gelecek diyorsun. Ve adam 3 gün sonra gidip kaza yapıyor. Sen şimdi gaybı mı bildin? Tabii ki hayır. Peki bunu nasıl bildin? İşte arkadaşlar, bu doğum haritasında kişinin ruhsal yapısı tam olarak ortaya çıktığı için, karakteristiksel yapısı ve eğilimleri de ortaya çıktığı için ve hayatın her anı bir yaratım olduğunda, gelecekteki bir yaratımla alakalı gökyüzündeki o yıldızların konumu değiştikçe hayatın her anı karakter basıyor aslında. Siz bir şirket açtınız, onun bir karakteri var. Kediniz doğdu, onun bir karakteri var. Köpeğiniz doğdu, onun bir karakteri var. Çocuğunuz doğdu, onun bir karakteri var. Ve karakteri olan her şeyin bir kaderi ve süreci vardır arkadaşlar. İşte o kaderi ve süreci biz doğum haritalarında az çok tahmin ederek bakabiliyoruz. İşte o kişinin ya da sizin ya da bir başkasının haritasına bakarak o kişinin gidişatıyla alakalı öngörüler yapıyoruz. İşte o öngörülere arkadaşlar astrolojik tahmin deniliyor. Buna kehanet denilmiyor. Bir de kehanet yapan kişiler var. Mesela Edgar Cayce adında bir adam vardır. Uyuyan kahin denir kendisine. Kehanet bundan daha farklı bir şey. Nasıl bir şey? Bir kişi örneğin Edgar Cayce'i ele alalım. Bu adama uyuyan kahin deniliyor. Çünkü uykuda adama bilgi geliyor. Nereden geliyor o bilgi? Kolektif zihinden geliyor. Yani senin, benim yaşadığımız bir alan var arkadaşlar. Biz nerede yaşıyoruz? Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'de yaşadığımız için insanların ürettikleri enerji, yani zihinsel bir enerji burada kolektif bir alan oluşturuyor. Tamam mı? Yani o kolektif bir zeka oluşturuyor. Şimdi ne diyoruz? Türkiye'nin burcu akreptir diyoruz. Neden? Bu akrep burcu özelliğini kim verdi Türkiye'ye? Çünkü Türkiye'deki yaşayan insanlar, Türkiye'nin ilk kuruluş tarihi onun karakterini ortaya koydu. Ve o karakterin sonucunda Türkiye'nin burcu akrep oldu. Baktığımız zaman ülkemizde neyi görüyoruz? Yani hakikaten biraz uçkuruna düşkün bir toplumuz. Aynı akrep gibi. Sonra baktığımız zaman geçmişe takılı kalmışız. İşte Osmanlı şöyle yapıyoruz. Tam atalarımız da yani iyi olsalar da hala devam ediyor olurdu. Ondan sonra baktığımız zaman nerede böyle ezilmiş varsa hemen peşinden gidiyoruz. Tam akrep burcu. Nerede böyle fedailik, dayılık varsa yaparız, hallederiz, böyle sahiplenme. Bu tarz
eylemler bizim Akrep Burcu ülkesi olduğumuz için yapımızda var. Başka bir yerde yaşayan bir adam bile buraya geldiğinde bir müddet sonra açılım ben geliyorum moduna geliyor. İşte buradaki o kolektif zeka ve zihinden etkilendiği için bu noktaya geliyor. Yaratıcının İnsanlarla konuşma ve onlara mesaj verme yöntemlerinden bir tanesi de rüyalardır. Rüya konusunda biliyorsunuz Hazreti Yusuf'un, yani Yusuf suresi, Kur'an'da biliyorsunuz Yusuf suresini mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Orada kral bir rüya görür ve Hazreti Yusuf'a o rüyasını yorumlamasını ister. Çünkü rüyadaki gördüğünüz o sembolik anlatımların, sembolik gliflerin sizin normaldeki mevcut varlık aleminizde bir anlama gelmektedir. Ve bunun translate'ini yapabilenler, kahinler, aynı zamanda rüya yorumlayıcıları ve bu tür mistik özellikleri kendisinde olan insanlardır. Ve bu insanlar kolektiften, bilinç dışından bilgi alabiliyorlar arkadaşlar. Ve bu bilgiyi alabildiklerinde, kusura bakmayın birazcık böyle yeşil bir ortamda olunca birazcık sinekler de bizi rahatsız ediyor. Bu arada görüyorsunuz yani belli bir samimi ortamda çekim yapıyoruz. Böyle çok profesyonellik iddiasında değiliz. Sizlerle sohbet ediyoruz neticesinde. Geleceğim nokta şu arkadaşlar. Kahin dediğiniz kişi elinde mevcut bir durum olmadan gelecekle alakalı içine doğan ilhamlar ya da rüyalar gibi bir takım özelliklerle gaybi bilgiler verebiliyorlar. Bu bilgileri bazen üçüncü bir ruhsal varlıklardan alıyorlar. İşte cinlerden, şeytanlardan alıyorlar. Kimisi kendi ruhsal rehberiyle temasa geçiyor. Bir şeyler oluyor. Ve onlar da arkadaşlar enerjik varlıklar olduğu için ve bunların da bazıları çok iyi astroloji bildikleri için ne yapıyorlar? O bilgilerden alabiliyorlar. Ya da kişi medyumdur. Kendi şeytanıyla temasa geçiyor ve sizin üzerinizdeki şeytanla temasa geçiriyor. Hani anlatmıştım önceki videolarda. Her insan şeytanın yanında taşır, üzerinde taşır. Şeytan varlığını insansız sürdüremez. Hani şimdi artık bu konulara girmiyorum. Bunları merak edenler varsa arkadaşlar videolarım içerisinde o hangi videolar onlar? Oynatma listesine girin. Orada bunları ben çok detaylı bir şekilde anlattım. Dolayısıyla da kahin dediğimiz, kehanet dediğimiz kavram arkadaşlar biraz daha böyle herhangi bir elinde veri olmadan, somut veriler olmadan bir takım işte kolektiften ya da işte dediğim gibi üçüncü varlıklardan ya da rüyadan ya da işte buna benzer tam anlamıyla ruhsal alandan bilgi toplayıp bilgi verebilen kişilere deniliyor. Bir astrolog arkadaşlar kahin değildir. Bakın bunu size söyleyeyim. Bir astrolog kahin değildir. Kahin tam anlamıyla ilhami olarak içine dolan bilgiyi paylaşan kişidir. Dolayısıyla da astrolojideki veriler gökyüzündeki hareketlerle yeryüzündeki hareketlerin birbirine olan senkronundan kaynaklı bilgiler topluluğunun sentezlenip yorumlanması sonucu ortaya çıkar. Aynı hava tahmin raporu gibi. Ve bunlar tutabilir, tutmayabilir. Neden tutmayabilir? Bakın ben Antalya'da yaşıyorum. Yağmur yağacak diyor. Çok kuvvetli yağmur uyarısı var. Hakikaten bulut tabi buraya geliyor arkadaşlar. Bir rüzgar esiyor. Hop günlük güneşlik bir anda bitiyor. Değil mi? İşte astrolojide de öngörülerle alakalı sizi etkileyebilecek çok fazla etken var. Ve bu etkenlerin hepsi gözlemlenemiyor. Ya da gözleyebilmek nasip de olmayabiliyor. Mesela ne oldu? Prenses Diana öldü. Bütün astrologlar çıktı dediler ki biz Prenses Diana'nın öleceğini biliyorduk. Arkadaşım ölmeden önce söyleseydin ya madem. Var mı böyle? Yok. İslamiyet'te mugayyebata hamse denilen bir kavram vardır. 5 bilinmeyen. Bunu da diğer videolarımda anlattım. Bu 5 bilinmeyen hariç arkadaşlar diğer alanlar ya da Allah'ın size bilmenizi nasip ettiği şeyler vardır, bilmenizi nasip etmediği şeyler vardır. Eğer Allah size onu bilmenize nasip etmiyorsa doğum haritasında 50 tane astroloğa gitseniz göremezsiniz onu. Mesela siz bir konuda zarar edeceksinizdir, edersiniz. Ve ondan akıllanmanız ve idrak kabiliyetinizin gelişmesi ve tekamülün bir parçası olarak oraya hizmet etmeniz gerekiyordur. Dolayısıyla da siz onu hangi astroloğa giderseniz gidin ne yapacaksınız? Göremeyeceksiniz. Diğer taraftan görülebilecek şeyler vardır. Görmeniz murad edilmiştir ve o bilgi size gelecektir ve o bilgi sayesinde bir kurtuluşa ereceksinizdir. Astroloğa gidersiniz, o bilgiyi size verir. Ya da yanınızdan geçen birisi, bir çocuk size bir şey söyler, ilham olur, yine size o bilgi gelebilir. Burada antenlerimizi biraz açmamız lazım. Mesela
Ben burada şu an çekim yapıyorum. Yan tarafımda bir tane çift vardı az önce. Dediler ki kusura bakmayın, sizin çekimlerinize kulak misafiri olduk. Bir sohbet etmek istedik. Bizimle de ilgili birkaç cümle söyler misiniz dediler ve ben de onlara birkaç cümle söyledim. Onlar da bu kanalımı ekleyeceklerdir. Buradan onlara selam gönderiyorum bu arada. Neden? Çünkü o iki kişiye eş zamanlılık gereği, tam burçlardan bahsederken eş zamanlılık gereği bir şeyi anlamaları nasip edildi ve ayaklarına bir astrolog gönderildi. Ve onların da o eş zamanlılıktan ötürü ne oldu? O bilgi kendilerine geldi. İşte biz bu eş zamanlılıkları arkadaşlar bazen kaybediyoruz. İşte Merkür retroları o eş zamanlılıkları tekrar geri getirebiliyor. Bu eş zamanlılıkları kaybediyor olmamızın sebebi evrenle olan akışımızda problemler çıkıyor. Neden? İş, güç, evdi, çocuktu, şuydu, buydu falan filan. Artık hani kendi beynimizden, kendi benliğimizden ve kendi öz benliğimizden, kendi yaratıcımızın, içimizdeki yaratıcılığımızla olan iletişimden kopmaya başlıyoruz. Ve bunlar kopmalar meydana geldikçe bu senkronlar bozulmaya başlıyor. Birazcık böyle kehanet ve tahmin arasında ki temel farktan sizlere birazcık bahseden bir sohbet videosu oldu. Yani kehanette elde veri yoktur, tabiri yerindeyse. Astrolojide ise tahmindir ve bunlar kehanete girmez. Kahinliğe de girmez arkadaşlar astroloji. Hele günümüzdeki astroloji, yani yıldızların konumlarını artık biz elektronik ortamda, bilgisayarlarda hesapladığımız için matematiksel olarak hepsi birçok şey ortada. Kahinlik yapmak falan bunlar yani çocuk kandırmacalarına giriyor. Ben size söyleyeyim. Ama Kur'an'da geçen bir yapı vardır. Biz diyor gökyüzünü yıldızlarla süsledik ve oraları diyor şeytanlardan koruduk. Başka ayetler de var bunlarla ilgili. Orada bilgi hırsızlığı yapan şeytanlardan bahsediyor. Çünkü gök kubbenin belli bir seviyesine çıkabildiklerinden bahsediyor. İşte o gök kubbenin belli bir seviyesine çıkarabilen o varlıklar, yaratıklar artık neyse. Size geçen programda anlattığım o Satürn sınırı zaten. Yani Satürn sınırına yaklaştığı zaman ne oluyor? Zarar görüyor. Çünkü orada enerjiye tam anlamıyla farklı bir enerjiye dönüşecek. Bir melek enerjisine dönüşecek. Şimdi melek enerjisi nedir hocam? Nar vardır, nur vardır. Nar olmadan nur olmaz diye bir laf vardır Mevlana'nın. Ne demek bu? Nar ateştir, bir enerjidir, ısı ve ışık eğer. İşte bu nardan çıkan ışık nurdur arkadaşlar. İşte o nur ışıması enerjinin bir üst boyutudur. İşte bahsettiğimiz o üst boyut enerji bu şekilde ifade edilebilir. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık böyle sohbetimiz karışık gibi oldu. Farkındayım. Bir tane daha bu konularla ilgili video yapabiliriz. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda astroloji, kişisel gelişim, okült konular, mistik konular ve buna benzer birçok konularda bilgiler içermekte. Eğer sizler de bu konulara karşı bir merakınız varsa kanalıma abone olabilirsiniz ve videolarımı beğen butonuna basıp sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.